Herkese merhabalar. Günlerden 19 Ocak 2025, mevsimine göre sıcak diyebileceğimiz bir günde herkesin yakmasıyla meşhur olduğu, hatta kimisinin yakmayı da geçip neredeyse tavuğu yok ettiği tenekede tavuk pişirme tekniğini denemek için dışarı çıktık. Bir saatlik yolculuğumuzun ardından Bilecik'e bağlı Günyurdu Barajı yakınlarına geldik. Bugün sizlere yakmadan ideal bir tenekede tavuk nasıl yapılır onu göstereceğim. Emin olun bu videodan sonra ailenizle ve sevdiklerinizle ilk yapışınızda dahi çok güzel sonuçlar elde edecek ve asla rezil olmayacaksınız. Biz bu pişirme tekniğini özellikle YouTube'da araştırdığımızda hiç kimse pişirme süresi ve ateşiyle alakalı net bir bilgi vermiyordu. 2-3 saat pişirin diyen videolar dahi vardı. Eğer birazdan izleyeceğiniz tenekede tavuk maceramızda bırakın 2-3 saati 1 saati dahi geçseydik şu an sizlere kömür olmuş komik bir tavuk videosu çekiyor olabilirdik. Siz hiç merak etmeyin, doğru videodasınız ve bu videoyu izledikten sonra çok güzel bir tenekede tavuk yapacaksınız. Dilerseniz konuyu uzatmadan sizin de videoyu izleme amacınız olan tenekede tavuğun yapılışıyla alakalı tüyoları sizlerle paylaşayım. İlk önce tenekede tavuk yapmak için nelere ihtiyacımız olduğunu gözden geçirelim. Tenekede tavuk yapmak için tavuğu tutacak bir aparat, altına tepsi görevi görecek bir nesne ve fırın görevi görmesi için bir tenekeye ihtiyaç var. Bazı videolarda tepsi yerine kek kalıbı kullanarak bu aparatı yapabileceğiniz söyleniyor. Ancak şunu unutmayın ki kek kalıbı internette satılan tenekede tavuk aparatlarından çok daha pahalı olabiliyor. Yanlışlıkla evdeki pahalı kek kalıbını ateşe atarak aslında kendinizi de ateşe atabilirsiniz. Hanımınızdan veya annenizden fırça yememeniz için bu uyarıyı da yapmış olayım. Yine de internette satılan aparatları illaki almanız gerekmiyor. Kendi imkanlarınızla bir demir, bir eski kullanılmayan kek kalıbı ve bir teneke bulabilirseniz aynı aparatı kendiniz de yapabilirsiniz. Ama bunu yapmak için sarf edeceğiniz efor gerçekten internetteki satış fiyatına baktığımızda bana kalırsa gerçekten değmiyor. Sadece şu konuda sizleri uyarmak istiyorum. İnternette birebir aynı aparatı 190 liraya satan da var, 500 liraya satan da var. Çoğunlukla ise 300 lira bandında satış yapılıyor. Aynı zamanda teneke bulamam diyenler için teneke kısmı da ürün olarak üretilmiş durumda. Ancak ben bu kadar para vermek istemediğim için yalnızca tavuğu tutacak aparatı 190 TL gibi bir fiyata satın aldım. Sizlere tavsiyem ilk gördüğünüz ürünü sipariş etmek yerine onlarca ürünü araştırın. Birebir aynısı olan ürünü 190 TL yerine 300-500 TL'ye satın almayın. Bu arada şu tüyoyu da vermiş olayım. Tavuğu hazırlamaya başlamadan önce tenekenizi ateşin yakınında tutup üzerindeki kimyasalların bir nebze de olsa gitmesini sağlayabilirsiniz. Aparat konusunda geçtikten sonra şimdi tarifimizi daha da detaylandırabiliriz. Herkesin damak zevki farklı olduğu için tarifte her türlü değişiklik yapılabilir. Zaten çok zor ve komplike bir tariften bahsetmiyoruz. İlk olarak tavuğumuzun sosunu hazırlayarak başlıyoruz. 1 yemek kaşığı kadar salçaya göz kararı kırmızı toz biber, karabiber, tuz, kekik, pul biber, biraz da kajun baharatı, yine göz kararı ayçiçek yağı ve kıvamını ayarlayabilmek için birazcık su döküyoruz ve karıştırıyoruz. Göz kararı dememizin sebebi tamamen damak tadına bağlı bir durum olması. Herkes istediği baharatı ekleyebilir, istediği kadar kullanabilir. Daha sonra tepsinin altına konulacak sebzeleri doğruyoruz. Bu arada şu detayı söylemeliyim ki bana kalırsa alttaki tepsinin tadı tavuğun kendisinden çok daha lezzetli oluyor. Patates, soğan, biber, sarımsak gibi sebzeleri büyükçe doğruyoruz. Ben sarımsağı çok sevdiğim için tavukta delikler açarak sarımsaklar yerleştirdim. Sizler de dilerseniz böyle yapabilirsiniz. Daha sonrasında bütün tavuğumuza hazırladığımız sosu iyice yediriyoruz. Deri altlarına da yedirmekte fayda var. Bunu da belirtmiş olalım. Ardından tavuğumuzu aparatımıza geçiriyoruz. Altına tavuk sosumuzdan kalan kısmı dökerek sosladığımız sebzelerimizi koyuyoruz ve biraz su döküyoruz. Köz olan ateşimizi biraz açarak aparatı oraya koyuyoruz ve tenekemizi de üstüne kapatıyoruz. Tenekenin etrafını közlerle veya toprakla içerinin havayla temasını kesecek şekilde kapatıyoruz. Üstüne de ağırlık yapması için bir taş veya köz koyabilirsiniz. Köz yukarıdan da ısıttığı için daha iyi olacaktır. Tenekenizin etrafına çalı çırpı ve ufak tefek odunlar koyarak bir seferliğe mahsus bir ateş yakın. Daha sonrasında gerçekten çok minimal beslemelerle ateşin ufak yanmasına, yeri gelip sönmesine müsaade edin. Zaten etrafındaki közler tenekenin ısınmasına sebep oluyor. Öyle teneke etrafında cehennem ateşi gibi bir ateş yakıp sonra tavuğum neden yandı diyen insanların videolarını hep gördük ve her seferinde güldük. İlk seferde bile çok coşkulu olmayacak şekilde normal bir ateş yakıyoruz. Daha sonrasında çok ufak beslemelerle ateşimizi koruyoruz.
Ama dediğimiz gibi köze yakın bir ateş olacak. Öyle yarım metre alevlerin yükseldiği bir ateş istemiyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken şey tenekenin her tarafında aynı seviyede ısının olması. Yaklaşık 35-40 dakikanın ardından artık tenekeyi kaldırmaya hazırız. Ama öncesinde etrafındaki közleri bir kenara çekmemiz gerekiyor. Çünkü alttaki sebzelerimiz aynı zamanda sulu ve içine köz bulaşsın istemeyiz. Tenekemizi kaldırabiliriz. Tenekemizi 35-40 dakikanın ardından kaldırdığımızda zaten güzel pişmiş bir tavuk göreceğiz. Mis gibi bir tenekede tavuk yapmayı başardınız diyebiliriz. Ama ısıya bağlı az ateş yakmış olabilirsiniz. Farklı etkenler olmuş olabilir. Eğer baktınız tam olarak istediğiniz kadar kızarmamış, tenekeyi kapatıp tekrar bir 10-15 dakika kadar daha pişirebilirsiniz. Ama unutmayın, yani 1 saati gerçekten geçmemeniz gerekiyor. 35-40 dakika çok ideal bir süre. Mis gibi bir tenekede tavuk yapmayı başardınız. Tebrik ederiz. Artık eşiniz, sevgiliniz, arkadaşlarınız, anne babanız, artık kimle gittiyseniz onların gözünde kocaman bir tenekede tavuk pişirme üstadısınız. Tebrikler, başardınız. Videolara konu olmayacaksınız. Dünyanın belki de en basit ama en çok başarısız olunan yemeği tenekede tavuğu başarıyla pişirdiniz. Neden? Çünkü internette yok 3 saat pişirin, ağır ağır pişsin, yok ateşi sönmesin, cayır cayır yakın diyen videoları izlemediniz. Maksimum 45 dakika kadar çok sakin bir ateşte ve közde tavuğumuzu pişirdik. Artık bundan sonra sofranın ortasına koyup sanki döner keser gibi kese kese yemek kaldı. Tepsideki sebzelerin suyuna da ekmeğinizi batırmayı ihmal etmeyin. Dediğim gibi bence en lezzetli kısmı o su. Videonun sizlere bir faydası olduğunu düşünüyorsanız aşağıdaki beğen butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.